Efsane ve çok hafif. Harika bir yaz tatlısı. Özellikle söylemek isterim ki pavlova ünlü bir balerinin eteğinden esinlenerek yapılmış bir tatlıdır. Onun zarafeti ve onun şıklığıyla hayata geçmiştir. Gerçekten de hikayesi kadar var. Tadı da aynen o şekilde. Mutlaka denemelisiniz. Bugün hep birlikte pavlova yapıyoruz. Pavlova benim herhalde en sevdiğim tatlı. Çok seviyorum. Her gün yiyebilirim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. İlk önce beze yapmakla başlayacağız. Bunun için 3 tane yumurtaya ihtiyacımız var. 3 yumurtayı da beyazlarını, sarılarını birbirlerinden ayırıyoruz. Beyazlarını kullanacağız. Sarılarını ise sadece bir tanesini kullanacağız. Geri kalanını buzdolabına kaldırabilirsiniz. 2 gün boyunca bozulmadan durabiliyor ve diğer tariflerinizde kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi yumurta beyazlarımızın içerisine bir tutam tuz ilave edeceğiz. Bu şekilde daha kolay bir şekilde kabaracaktır. Yumurta beyazlarımızı çırpmaya devam ediyoruz. Bu biraz zaman alacaktır. Zaten size durmanız gereken kıvamı göstereceğim. Beklemeden çırpmaya devam ediyoruz. Evet, yumurtamız krema kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi dibinde sabit bir şekilde duruyor. Bu aşamaya gelene kadar çırpmaya devam ettik. Şimdi pudra şekeri ilave edeceğiz. Pudra şekerini aşamalı olarak ilave edeceğiz. Biraz ilave edip çırpacağız. Tekrardan ilave edip çırpacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi krema kıvamına gelen yumurtamızın üzerine 2 yemek kaşığı süzgeçle birlikte dağıtarak yumuşamasını sağlayarak pudra şekeri ilave ettik. Şimdi kısa bir süre daha çırpacağız ve geri kalanını da ilave edip işlemi devam ettireceğiz. Pudra şekerlerimizi karışımımıza ilave ettik. Bir süre çırptık. Şimdi 1 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Yeterli olacaktır. Çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma işlemini tamamladık. Şimdi bezemizin kıvamlı bir şekilde oluşabilmesi için nazikçe bir iki müdahale yapacağız. Bezemizin son aşamasında yine biraz pudra şekeri, yaklaşık 2 kaşık, vanilin ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı buğday nişastası. Bunları bir güzel süzgeçten geçiriyoruz. Şimdi içeride kalacak şekilde katlama işlemine geçeceğiz. Kabarıklığının gitmesini istemiyoruz. O yüzden böyle hafif hafif. Dıştan içe doğru. Bir süre şöyle döndürüyoruz. Yoğun bir şekilde iç içe geçmeyecek. Şimdi tepsimizi ayarlıyoruz. Fırınımızı fansız bir şekilde alt üst yanacak şekilde 150 dereceye ayarladım. Şu an ısınıyor. Bu şekilde pişirme işlemini sürdüreceğiz. Ondan önce yağlı kağıdımızı fırın tepsinin üzerine seriyoruz. Biz 2 kişi olduğumuz için 2 porsiyon olarak yapacağız. Bunu tek bir büyük olarak da yapabilirsiniz. Daha küçük birkaç porsiyon olarak da yapabilirsiniz. İlk birinci kısma şunu koyuyorum. İkinci kısma şöyle kağıdımı düzelteyim. Birazcık düzleştiriyoruz, şekil veriyoruz. Muntazam olmasına gerek yok. Bezelerimizin ortasını birazcık açıyoruz. Şimdi kaşıkla devam edeceğim. Hafif yuvarlantı bir şekle getiriyorum ama dediğim gibi şekil çok önemli değil. Şöyle yanlarını böyle
saçaklar halinde olacak şekilde yukarıya doğru. Aslına bakarsanız tatlımızın kabını yapıyoruz. Evet, bezelerimiz şu an pişmeye hazırlar. 150 derecede zaten altlı üstlü fan olmayacak şekilde açmıştık, ısıtmıştık. Kapattığımız gibi 150 dereceyi 120'ye düşürüyoruz. Ve bu şekilde 60 dakika pişecek. 60 dakikanın sonunda gelip bakacağız istediğimiz kıvama gelmiş mi? Gelmediyse bir 10 dakika, 15 dakika daha pişirmemiz gerekebilir. Bununla ilgili sizi bilgilendireceğim. Şimdilik tarifin ikinci kısmına geçiyoruz. Evet, şimdi pavlovamızın kremasını yapıyoruz. İlk önce kabın içerisine su koyduk. Suyu kaynatıyoruz. Yumurtamızı ilk önce benmari usulü pişireceğiz. Yumurtalarımızdan bir tanesini alıyoruz. Üzerine 1,5-2 kaşık toz şeker ilave edeceğiz. Ve daha da sonra üzerine yine 2 kaşık süt. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kıvam aldıracağız. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca karışımı çırpmaya devam ettim. Şimdi çok güzel bir kıvam aldı. Size göstermek istiyorum. Siz de bu kıvam geldiğinde artık ocaktan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Artık altını kapatıyorum. Krema gibi oldu gerçekten de. Şimdi bunu cam bir kaba alıyorum. Onun içinde biraz soğumasını bekleyeceğim ve diğer içerikleri de ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam. Şöyle biraz havalandırıyorum. Burada da çırpmaya devam ediyorum soğuması için. Evet, benmari usulü pişirmiş olduğumuz yumurtamız bir kenarda soğudu. Birkaç dakika geçti. Şimdi işleme devam edebilirim. Bunun için Philadelphia markasını öneririm ama alternatif isterseniz de taze peynir de kullanabilirsiniz. Biz şimdi taze peynir kullanacağız. Bu kutunun yarısını koyuyorum. Bir kremanın 1/3'ünü kullanacağım. Şimdi ilave ettiğimiz malzemelerle birlikte çırpmaya başlıyoruz. Evet, toplamda 2 saat geçti. 1 saati pişirerek 1 saati de fırını kapattıktan sonra kapalı bir şekilde içerisinde dinlenme olarak geçti. Şimdi açıyorum. Birlikte açıyoruz. Ben yine de şunu alayım. Evet, bezelerimiz hazır. Bezelerimiz hazır. Şimdi kremasını ve süslerini koyup afiyetle yiyeceğiz. Şimdi bezelerimizin üzerine kremasını ilave ediyoruz. Biraz yaban mersini, çilek, dilerseniz başka orman meyveleri de kullanabilirsiniz. Pavlovamız hazır. Çok güzel görünüyor. Şimdi bunu yiyeceğiz. Sizin de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen eğer denerseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer ki bir tavsiyeniz varsa onu da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.